Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından ons altın ve gram altınla ilgili teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve aşağıya değerli yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayalım. Bugün gün içerisinde enflasyon, dışarıda ise Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tarım dışı istihdam verisini yakından takip ediyorum. Borsa İstanbul Yüz Endeksi dün günü %1,22'lik yükseliş ile 1880 seviyesinde kapatırken işlem hacmimiz ise 36,2 milyar Türk lirası olarak gerçekleşti. Dün en yüksek 1882 seviyesi görülürken en düşükte 1864 seviyesi test edildi. Yurt dışı piyasalara baktığımızda ise Amerika Birleşik Devletleri Dow Jones Endeksinde, S&P 500 ve Nasdaq'ta da yükseliş eğiliminin hakim olduğunu söyleyebilirim. Avrupa borsalarında düşüşler hakim olurken Asya piyasalarının ilk işlem gününde karışık bir seyir hakimdi. Amerika Birleşik Devletleri tarafında dün Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre haftalık işsizlik maaşına başvuranların sayısı 27 Ekim haftasındaki sona eren haftada 28 bin kişilik artış ile 222 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik maaşına başvuranların sayısındaki artışa rağmen pandemi döneminin en düşük seviyelerinde kalmayı da sürdürüyor. Açıklanan veri her ne kadar istihdam piyasasının toparlanmaya devam ettiğini bizlere işaret etse de Omikron varyantı istihdam piyasası için risk unsuru olmayı da sürdürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde tarım dışı istihdam verisi Kasım ayı verisiyle birlikte 546 bin kişi olarak artış kaydedilmesi beklenirken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Omikron varyantı ve koronavirüs ile mücadele planını açıkladı. Biden, kış ayları için ilk hedeflerinin aşılanmayı hızlandırmak ve kişileri destek doz aşılarını almaya teşvik etmek olduklarını kaydederek evde yapılan koronavirüs testlerinin ücretsiz olması için de harekete geçtiklerini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Janet Yellen, Amerika Birleşik Devletleri'nde devam eden yüksek seyirli enflasyon hakkında enflasyonu tanımlayan geçici kelimesini artık kaldırmaya hazır olduklarını söylerken, ücret ve fiyat davranışlarının Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin aşırı ısınıp ısınmadığını da tespit etmek için izlenmesi gereken kilit göstergeler olacağına dikkat çeken Janet Yellen, enflasyonun kronikleştiği bir ücret fiyat sarmalının gelişmesini istemediğini ve bunu önlemenin Fed'in işi olduğunu belirtti. Yurt içi gelişmelerde dün yurt dışı ticaret verileri de açıklandı. Kasım ayında 21 milyar 468 milyon dolarlık ihracat rekoruna karşılık aylık dış ticaret açığımızda 272 milyon dolar artarak 5,3 milyar dolara ulaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dış ticaret verilerine ilişkin yaptığı açıklamada Kasım ayı ihracatımız geçen yılın aynı ayına oranla %33,44 artış göstererek 21,5 milyar dolar olarak gerçekleşti dedi. Yıllık bazda ihracatımız da 221 milyar dolara ulaşırken bugün yurt içerisinde enflasyon verisini de yakından takip ediyorum. Dün yurt içerisinde gerçekleşen bir diğer gelişme ise Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki devir teslim töreni oldu. Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati yaptığı konuşmada bizlerin en önemli önceliği yüksek faiz olmayacak ifadelerini kullandı. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu müttefikleri olan OPEC Plus, Viyana'da
gerçekleşen bakanlar toplantısında Omikron varyantının küresel piyasalarda yarattığı endişelere rağmen Ocak ayında arz kesintilerini azaltmayı sürdürmeye karar verdi. Reuters'a konuşan iki farklı kaynağa göre OPEC Plus, Ocak 2022 yılında aylık üretim kesintisini 400 günlük 400 bin varil olarak azaltarak piyasadaki arzı yani fiyatı yükselteceğini düşünüyorum. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında haftaya 1790 dolar seviyesinde başlayan ons altının piyasalardaki risk iştahının azalmasıyla 1805 doların üzerine tırmandıktan sonra Powell'ın varlık alımının azaltımı ile ilgili yorumlarıyla hızlı bir geri çekilme kaydedilmişti. Dün işsizlik maaşına başvuranların sayısı beklentilerin az bir artış kaydetmesiyle 1762 dolar seviyesini de test etti. Tahvil faizleri veya dolar endeksinde aşırı hareketlilik görülmese de bugün açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam verisi de beklentilerin üzerine gerçekleşmesi olası durumda varlık alımının azaltım hızında yaşanabilecek artış beklentisi altın yatırımcısının bir süre beklemesine neden olmuş gibi görünüyor. Ons altında 1765 dolar seviyesi önemli bir destek seviyesi olmakla beraber yukarı yönlü hareketlerde ilk etapta ise 1785 dolar seviyesinin de aşılması gerekiyor. Gram altın tarafında ise gram altında dün 786 Türk Lirası seviyelerine yönelik yükseliş gerçekleşirken ve sabah saatlerinde de zirve seviyelere yakın işlemler gerçekleşiyor. Bugün ons altın için Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanacak olan tarım dışı istihdam veri seti önemini korurken, yurt içi piyasalarda baktığımız ise kurdaki yükselişin devam etmesi ve 3. günde de tarihi zirvelere yakın yerlerde fiyatlanması yeni bir Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası müdahalesi üzerinde düşüncelere yol açarken, Fitch'in görünümünün notu düşürmesi sonrasında akşam saatlerinde piyasalar kapandıktan sonra Moody's'in Türkiye değerlendirmesini de yakından takip ediyorum. 760 Türk Lirasını destek seviyesi olarak görürken yukarıda ise 790 Türk Lirası seviyelerinde yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take